Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları hızlı bir şekilde sararmaya başlayan orkidelere nasıl bir bakım yapılabileceğini göstereceğim. Eğer orkidenizin yaprakları hızlı bir şekilde sararıyor, çiçek dalları sararıyor ve dökülmeye başlıyorsa bu orkidenizin mantar olduğu anlamına gelir. Yaprakları hızlı bir şekilde sararan ve dökülmeye başlayan orkideler genelde gövde mantarı olur. Bu tarz orkidelerde gövde mantarını durdurmak zordur ve bütün yapraklara yayılır. Mantar olan orkideye ilk yapmanız gereken suyu kesmek, yani 10 gün ya da 2 hafta su vermemek. İkinci işlem mutlaka toz tarçın gövde kısmına dökmek ve mantarın kurumasını beklemek gerekiyor. Elimde mantar olmuş ve bütün yapraklarını kaybeden bir orkide var. Bu tarz orkideleri genelde biz çöpe atıyoruz. Fakat bu tarz orkideleri yeniden canlandırabiliriz. Şu anda sadece 2 tane ilk çıkan yaprakları var. Köklerinin bazıları canlı iken bazıları ise çürük. Çünkü mantarlı orkidenin en büyük sebeplerinden bir tanesi fazla sulamadır. Kökler çürümeye başlar ve eğer gövde kısmını suluyorsanız gövde mantarı da başlar. Bu durumda yapmanız gereken üçüncü işlem orkidenin saksısını boşaltmak. Çünkü orkidenin yaprakları olmadığı için zaten yeterince zayıf düştü ve çürük kökleri de varsa bunu iyileştirmek gerekiyor. Evet, gördüğünüz üzere bakın. Şimdi toprağını çıkardım ve içinde bir sünger var. Bu tarz süngerler eğer fazla sulama yaparsanız orkidenin köklerinin çürümesine sebep olur. Fakat sulamayı eğer çok fazla değil köklere bakarak beyaz oldukça yaparsanız ve azar azar verirseniz bu sünger orkideye zarar vermez. Fakat burada da görüldüğü gibi sünger fazla sulama sonucu orkidenin çürümesine sebep olmuş. Hemen orkidemizin köklerini topraktan çıkarıyorum. Çürüyen orkide köklerini kesiyorum. Çürüyen orkide kökleri tel şeklinde kalıyor. Bu yüzden bunları kesebilirsiniz. Sararan orkide köklerini kesinlikle kesmeyin. Sadece içi boşalan ve sünger gibi olan kökleri kesiyoruz. Ve gövde kısmında da eğer çok fazla kabuklanma ve çürüme varsa bunları da kesmeniz gerekiyor. Evet, daha sonra orkidemizi yeniden canlandırmak için bugün sizlere aloe vera kullanacağım. Aloe vera yaprağı içerisinde bulundurduğu antioksidan ve antibakteriyel özelliği sayesinde yaraların, çürüklerin ve mantar gibi hastalıkların hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Bunun için aloe vera yaprağını kesiyoruz ve bir robotun içerisine koyuyorum. Üzerine 200 milim su koyup robottan bunu çekeceğim. Süzdükten sonra yoğun bir kıvamda olduğu için üzerine 200 milim daha su koyuyorum. Ve orkidemin özellikle gövde kısmını ve yapraklarını bu şekilde içine batırarak vitamin desteği almasını sağlayacağım. Daha sonra sadece köklerini bu suyun içerisine koyacağım. Ve bu suyun içerisinde orkidemi 12 saat yani sabaha kadar bekleteceğim. Ve böylelikle orkidemiz hem antibakteriyel ve antioksidan özelliği sayesinde yeniden dezenfekte olup canlanacak. Evet, 12 saat beklettiğim aloe veram artık bu suyun içerisinden alabilirim. Yeterince vitamin desteği sağladı ve dezenfekte oldu. Şimdi bu orkidemi yeni saksısına dikeceğim.
Evet, eski saksısını kullanacağım. Yıkadım ve dezenfekte ettim. Artık orkidemi yeni saksısına ekebilirim. Bunun için ilk olarak toprak olarak Hindistan cevizi torfu kullanıyorum. Hindistan cevizi torfu orkideler için en ideal topraktır. Bunu çiçek satan marketlerde zaten bulabilirsiniz. İlk olarak Hindistan cevizi torfundan çok az en altına koyuyorum. Eğer sizlerde kil bilyesi varsa drenaj oluşturması için kil bilyesi de koyabilirsiniz. Ve orkidemi saksının içerisine koyacağım. Özellikle kök kısımlarının bazıları saksının kenarına gelmesi gerekiyor. Sulama zamanını ayarlayabilmek için. Ve üzerine Hindistan cevizi torfu döküyorum. Ve yosun kullanıyorum. Yosun orkidenin köklenmesine yardımcı olacak. Her zaman yosunu ilk olarak en orta kısmına koyuyorum ki kök çıkarmasını hızlandırması için. Ve daha sonra tekrar toprak, Hindistan cevizi toprağı koyacağım. Hindistan cevizi toprağı koyduktan sonra en üstüne tekrardan biraz yosun koyacağım. Evet, artık orkidemi yeni saksısına ektim. Özellikle ekerken bakın köklerin kenarlara gelmesine dikkat ettim. Çünkü sulama zamanını köklere bakarak yapmamız gerekiyor. Kökler yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Su vermiyoruz. Kökler gri ise suya ihtiyacı vardır. Su vermemiz gerekiyor. Ve bundan sonra bol ışık alan bir yere koymalıyız. Ve sizlere tavsiyem ikinci saksı kullanmanız. İkinci saksı bakın bu genişlikte olması gerekiyor. İkinci saksının faydası yoğun nem sağlayarak hızlı bir şekilde kök ve yaprak çıkarmasına yardımcı olacak. Ve yosun kuru olduğu için biraz su veriyorum. Bu suda bekleteceğim. Gördüğünüz üzere çok fazla su vermiyorum. Sadece ihtiyacı olduğu kadar su verdim. Eğer ki orkidenizin gövde kısmında halen mantar hastalığı devam ediyorsa buraya mutlaka bir çay kaşığı kadar toz tarçın dökün. Fakat benim orkidemi zaten toz tarçın daha önceden dökmüştüm ben ve mantarı durduktan sonra bu işlemleri yaptım. Bu önemli bir püf nokta. Şimdi sizlere özellikle bu yöntem ile denediğim ve sonuç aldığım orkidelerimi de yakından göstermek istiyorum. Bakın bunlar da daha önce bu yöntem ile denediğim hiç yaprağı yokken sadece kökleri varken sonuç aldığım orkidelerim. Gördüğünüz üzere yavru bir keyiki burada çıkarmış. Bakın bu gövde kısmı ve hemen yan taraftan eğer iyi bir bakım yaparsanız 3-4 ay içerisinde bu şekilde bir keyiki çıkar. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Bakın bu da yine diğer bir orkidem. Yine bu yöntem ile sonuç aldım ve büyüyen bir orkidem. Bakın küçük bir keiki. Bunlar da yine gördüğünüz üzere daha önce aynı yöntem ile denediğim ve sonuç aldığım orkidelerim. Özellikle orkidelerinize bu şekilde sonuç alabilmek için mutlaka 3 haftada bir aloe vera yaprağı ile mutlaka sıvı bitki besini hazırlayın ve verin. Özellikle orkidenin bu zaman dilimi içerisinde mutlaka vitaminlere ihtiyacı vardır. Hemen sizlere bakın yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere gövde kısmı kalmayıp bu şekilde yan taraftan keyik veren bir orkidemdi. Tıpkı şunun gibi bakın. Ve bir yıl içerisinde orkidem bu şekilde büyüdü ve şu anda çiçekli. Hemen yanındaki orkidem de yine aynı şekilde hiç yaprağı yoktu. Bakın burası gövde kısmı görebiliyorsunuz. Yine bu orkidemde bir yıl önce bu yöntemi denemiştim. Ve gördüğünüz üzere şu anda bu orkidemde hem yeni yapraklar hem de çiçek dalı çıkardım. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.